Merhaba dostlar. Bugün bordür taş üretimi yapacağız. Bu bordür taşları ben köydeki evimde kullanacağım. Şimdi hangisi ne işe yarıyor hızlıca onları anlatayım. Bu bordür taş ağaç çevresi etrafında kullanılıyor. 4 tane üretim yapıp daire haline getirdiğinizde ağaca havuz oluşturuyor. Çok estetik, güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu kaldırım kenarlarında sürekli gördüğünüz su yolu bordür taşı. Bunu da evin etrafında kullanacağım. Bu klasik bir bordür taşı ama desenli çıkarıyor. Ben de bunu dış cephe boyasıyla boyadım. Büyük ihtimal şu çerçevelerde boyar mıyım ama çok uğraştırır. O yüzden sadece desenleri boyayıp bırakırım. Bunu da bu şekilde yapacağım. Bunları daha sonra burada bir bordür taşımız var. Bordür taş da ince, uzun bir bordür taş. Bunun da kullanım mantığı aynı. Fakat farklı yerlerde kullanacağım. Bunlar aslında her biri ayrı bir video konusu. Bir seri halinde sürekli yapacağız bu videoları. Bu ağaç bordürünü, işte normal kaldırım bordürünü nerede kullanıyorum, nasıl yapıyorum, her birini ilerleyen süreçte videolar halinde yükleyeceğim zaten. Şimdi dostlar, kalıp yağı kullanacağız. Milenyum denen kimyasalı kullanacağız. Bu kimyasal betonu daha akışkan hale getiriyor ve hava kabarcığı kalmasını engelliyor. Yani vibrasyonu az da yapsanız izlemeyen arkadaşlar için yer karosu videosunu şuraya linkini bir yere ekleyeyim. Orada mesela ben bu milenyumu kullanmadım. Hafif hava kabarcığı kalmıştı. Bunlar çok pürüzsüz çıktı. Bunları da kullandım. Priz hızlandırıcı betonun daha hızlı donmasını sağlıyor. Ve birkaç tane de pigment tozlarımız var. Bunlar betona renk katıyor. Sarı, kahverengi, kırmızı mı turuncu mu? Turuncu galiba. Şimdi hadi yapıma geçelim. Şimdi dostlar, yeni döküme başlamadan önce benim gibi kalıplarınız pisse öncelikle kalıpları temizleyeceğiz. Ben şu şekilde tel fırça kullanıyorum. Tel fırçayla kalıpları temizleyeceğim. Daha sonra da kalıp yağını dökerek yeni üretime kalıpları hazırlayacağım. Şimdi ben kum çimento karışımını 3'e 1 yapıyorum. Ölçümü şu 2 kiloluk kovayla yapıyorum. Önce kum ve çimentomuzu atalım. Şimdi daha sonra renk pigmentinde şu karton bardağın yarısına kadar ekliyorum. Siz tonuna göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Yani çoğalttığınızda çok aşırı koyu bir ton olur. Azalttığınızda biraz daha açık bir ton olur. Ama çok az kullanmanızı tavsiye etmem. Bu sefer çimento rengiyle benzer bir renk çıkar. Milenyum kimyasalını kullanacağız. Bu kalıplarda betonu akışkan hale getiriyor ve hava kabarcığını bayağı bir engelliyor. Yani pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz bunun sayesinde. Harca göre hesaplanıyor bu. 2 kiloda benim çimento harcım 2 kiloluk ölçü birimi. 2 kiloda 30 gram falan olması gerekiyor. Çok fazla atmanıza gerek yok zaten. Yani ben kapağı tam doldurmuyorum bunda. Şu an bunda 2 kiloluk çimento olduğu için. Böyle çok aşırı giden bir şey değil.
Kalıplarımız dondu. Şu şekilde parmağınızı bastığınızda içine kaçmıyorsa kalıp çıkarılabilir vaziyete gelmiştir. Şimdi kalıplarımızı çıkaralım. Ordur kalıplarımızı kalıplarından çıkardık. Şimdi bu her kalıbın kullanım yeri ayrı. Bunların da videosunu kullandığımda paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olmayı ve bu videoya yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.